Fahrenheit 451 evreninin temeli kitapların yakılması ve onu okuyanların hapsedilmesine dayanır. Gerçekten de romanın ismi geçtiğinde zihnimizde kitapların yakıldığı anlar canlanmaktadır. Bradbury burada olay örgüsünün merkezine koyduğu bu dikkat çekici eylem ile sansür temasını edebi olarak işlemeyi hedefler. Bugün ben de kitabı bu tema etrafında değerlendirmeyi hedefliyorum. Bu arada içeriği ne yönde geliştirmemle ilgili isteklerini yazarsanız bana gerçekten çok yardımcı olursunuz. Konumuza dönersek, her totaliter sistemde olduğu gibi Bradbury evreninde de distopya vatandaşlarının bireysel düşünce geliştirmeleri ve eylemlerde bulunmaları istenmemektedir. Burada kitaplar karşımıza bireysel düşüncenin sembolü olarak çıkar. Olay örgüsünün ilerlemesi sırasında Montag'ın da fark edeceği gibi kitaplar bir dönemi yansıtmakta ve yazanın karakterden alıntıyla söylüyorum bir ömür boyu yaptığı seyahat, kişisel tecrübe ve okumaları yansıtmaktadır. Bundan dolayı sansüre uğrarlar ve yakılırlar. Kitaplara uygulanan sansür romanda öncelikle itfaiye teşkilatı ve demir tazı ile temsil edilen totaliter sistemin doğal bir sonucu olarak sunulur. Bu durum edebi türdaşları 1984 ve Cesur Yeni Dünya'da da benzer şekilde anlatılır. Aynı dönemlerde yazılmış ve geleceğe dair kaygıların anlatıldığı distopya türünün en önemli 3 örneğindeki temel kaygı totaliter yönetimlerin aşırı güçlenmesi ve okuma yazma eylemlerinin yasaklanmasıdır. Örneğin 1984'te Winston'ın ilk isyanı günlük tutmaya başlamak yani yazmaktır. Veya Cesur Yeni Dünya'da John tarafından okunan Shakespeare çok uzak bir geçmişin kalıntıları olarak anılmaktadır. Ancak Bradbury sansür teması ile ilgili türdaşlarına göre bir fark yaratmış ve konuya farklı bir açıdan bakmamıza olanak sağlamıştır. Biz içinde yaşadığımız toplum ve yüzyıl nedeniyle totaliter yönetimlerin uygulamalarına edebiyat veya tarih kitapları üzerinden şahit oluruz. Bugünden gördüğümüz ise zorba bir iktidara karşılık buna maruz kalan halk ve mağdur olan insanlardır. Yani totaliter sistem kötü, buna karşılık yönetim altındaki insanlar sorumluluktan arınmışlardır. İşte Bradbury burada konuya bakışımızı değiştirir ve konunun başka bir boyutunu tartışmaya açar. Ana fikri yönetilen kesiminde durumların bu hale gelmesinde sorumluluk sahibi olduğuna dairdir. Konu sistemin kitaptaki en önemli otorite figürü olan Betty üzerinden tartışmaya açılır. Romanın hiçbir yerinde kitapların neden yasaklandığına dair net bir bilgi verilmemesine karşılık Betty, Montag ile yaptığı konuşmada bu sonucu yaratan bir dizi etkenden bahseder. Buna göre teknoloji ile beraber eğlence hayatının çeşitlenmiş ve insanların boş zamanlarında yapabilecekleri aktiviteler artmıştır. Nispeten kitaplara göre daha kolay ulaşılabilir ve tüketmesi daha kolay olan bu aktiviteler insanların yaşamlarında daha fazla yer kaplamaya başlamıştır. Sonuç olarak toplum kitaplara daha az ilgi göstermeye başlamış, kitapların zamanla asılları yerine özetlere basılmış, daha sonra toptan okunması hale gelmişlerdir. Yani sistem tarafından yasaklanmadan önce zaten insanlar okumayı bırakmışlardır. Okumayı bırakan toplumda insanlar kendileri ve dünya hakkında düşünmeyi bırakarak tamamen eğlenmeye odaklanırlar. Bu yönüyle kendileri dışındaki dünya ile yani siyaset ve tarih ile ilgilenmeyi bırakarak bu tarz bir yönetimin iktidara gelmesinde rol oynarlar. Totaliter sistem artık bir baba gibi toplumun yerine her şeyi düşünmekte ve bütün kararları vermektedir. Verdiği kararlar arasında kitapların sansürü de yer alır. Çünkü insanların tekrar okumaya başlaması kendi iktidarının ve uygulamalarının sorgulanması anlamına gelir. Okumayı bırakan toplum kendi hakkındaki kararları alma yetkisini de devreder ve bu yetkiyi alan iktidar da kitapları okumayı yasaklar. Bu şüphesiz bir kısır döngüdür. İnsanların okumayı bırakmasının yanında kitapları günlük hayatın dışına atan bir diğer etkeni ise toplumdaki azınlık grupları arasındaki çatışma olarak anlatır Bradbury. Her bir grubun diğerinin hakkında yazılan olumlu yazılardan rahatsız olarak bu neşriyatların yasaklanmasını istemesi toplumsal çatışma yaratır. Bu süreç basılı yayınların durdurulmasıyla notlar almıştır. Ancak yazar kitabında bu grupların tam olarak kim olduğundan bahsetmez. Buna karşılık kedi severler veya köpek severler gibi genel ifadeler kullanır. Fahrenheit 451 yayınlanıp belirli bir üne kavuştuktan sonra bunun nedeni Bradbury'ye sorulmuştur. Buna cevaben yazım sırasında kendisine kadınlar ve zencilerden bu tip azınlıklar adı altında bahsetmesi hususunda baskı geldiğini ve bundan dolayı genel ifadelere başvurduğunu söylemiştir yazar. Yani bir distopya evrenine girmeden 50'lerin dünyasında yazılan bir eser otosansüre uğramıştır. Ancak her halükarda romanda tartışmaya açılan konu demokraside farklı çıkar gruplarının birbirlerine tahammül göstermemelerinin ve her grubun sadece kendi hak ve özgürlüğüne odaklanmasının totaliter bir yönetimin gelişini hızlandırabileceğidir.
Bradbury burada toplumu farklılıklara tahammül göstermesi ve kendinden olmasa bile başka grupların haklarını kullanma hakkını savunması konusunda uyarır. Toparlayacak olursak, Fahrenheit 451 olay örgüsünün temeline kitapların yakılmasını koyarak 20. yüzyıl siyasal hayatının temel korkusu olan totaliter sisteme ve sansür uygulamasına vurgu yapar. Bu temayı çağdaşı ve türdaşı olan 1984 ve Cesur Yeni Dünya'da da görebiliriz. Ancak bu iki roman sansürü totaliter yönetimlerin doğal bir uygulaması olarak ele almaktadır. Buna karşılık Bradbury, insanların kendilerine ve diğerlerine uyguladığı ve doğaçlama gelişen otosansürün de kitap özelinde bahsedersek, kitaplara daha az zaman ayırmaya başlamanın ve arkasından hiç okumamanın veya sadece kendi çıkar grubuna hizmet eden neşriyatların yayımlanmasına tahammül gösterip kendinden olmayanları dışlamanın da totaliter yönetimlerin iktidara gelişine bir zemin oluşturacağından bahseder. Başka bir deyişle, kitap okumayan yani sorgulamayan ve sorumluluk almayan toplumun sorumluluklarını taşımaları ve haklarını kullanmaları amacıyla kendinden üste başka bir otoriteye devredebileceğini öngörür. Burada yaptığı vurgu basit eğlenceler yerine emek harcayarak kitap okumaktır. Bunun yanında hoşumuza gitmeyecek yayımlar olacaktır. Ancak bunlardan duyduğumuz rahatsızlık onların yayımlanmasını engellemeye yönelirse bir süre sonra biz de birileri tarafından engellenmeye başlayabiliriz. Savunmamız gereken sadece kendi düşüncelerimiz değil, aynı zamanda öğrenme ve ifade hakkıdır da. İsteklerinizi lütfen yazın, sayfamı takip edin, güzel günlerde görüşelim.